Yıl, milattan sonra 793. Haziran ayının o sakin sabahında. İngiltere'nin kuzeydoğu kıyısında yer alan Lindisfarne adasındaki rahipler, ufukta yükselen ejderha başlı gemileri gördüklerinde bunun Avrupa'nın kaderini sonsuza dek değiştirecek karanlık bir devrin ilk dalgası olduğunu bilmiyorlardı. Aziz Kutberk Manastırı'nın duvarları yüzyıllardır barışın ve duaların evi olmuştu. Ama o gün dalgaların arasından fırlayan bu yabancılar sadece değerli eşyaları yağmalamakla kalmadılar. Rahipleri kılıçtan geçirdiler. Kutsal toprakları ateşe verdiler. Ve Avrupa'nın üzerine yüzyıllar sürecek bir kabusun Viking çağının resmen başladığını ilan ettiler. Tarihçiler bu saldırıyı bir dönüm noktası olarak kabul eder. Çünkü bu, Hristiyan dünyasının kuzeyli barbarlarla ilk trajik karşılaşmasıydı. Peki bu dehşet verici çağın arkasındaki asıl figür kimdi? İsmi fırtınalarla birlikte anılan, ölümüyle tüm bir kıtanın kaderini kana bulayan o efsane Ragnar Lothbrok. O, gerçekten de destanların anlattığı gibi tanrıların soyundan gelen bir dev miydi? Yoksa korkudan titreyen kralların kendi zayıflıklarını örtmek için uydurduğu devasa bir gölge mi? Bugün, efsane ve gerçeğin birbirine kör düğüm olduğu o karanlık sulara açılıyoruz. Ragnar'ın bu karanlık yükselişine daha yakından tanıklık etmek ve tarihin kanlı izlerini bizimle takip etmek isterseniz, videoyu beğenebilir, kanala abone olabilirsiniz. Ragnar'ın hikayesi, İskandinavya'nın Sarp fiyortlarında. Kattegat'ın dondurucu rüzgarları altında başlar. İzlanda destanları, yani sagalar, onun soyunu İsveç ve Danimarka'yı barış içinde yöneten efsanevi kral Ivar Vidfamne'ye bağlar. Ama Ragnar'ın gerçek kökenleri çok daha mütevazı olabilir. Bazı anlatılarda o, sadece toprağını işleyen, nasırlı elleriyle hayata tutunan bir çiftçidir. Onu diğerlerinden ayıran şey, sadece kılıç sallama yeteneği değildir. Ufkun ötesine bakma vizyonudur. O dönemde Viking liderleri genelde kıyı boyu ilerlemeyi, bilinen rotalarda yağma yapmayı savunuyordu. Ragnar ise imkansızı hedefliyordu. Batıyı, sisli okyanusun ötesindeki bereketli toprakları. Rivayete göre bulutlu havalarda bile ışığı kırarak güneşin yerini belirleyen gizemli güneş taşı onun pusulası olmuştu. Jarl Haraldsson gibi gelenekçi liderlerin yasaklarına rağmen kendi gemisini inşa ettirip denize açıldığında aslında bir teknolojik devrimi de başlatıyordu. O sadece bir savaşçı değildi. Açık denizlerin kilitlerini açan bir kâşifti. Lindisfarne'dan elleri altın dolu döndüğünde artık İskandinavya'nın hiyerarşisi sonsuza dek sarsılmıştı. Ragnar'ın özel hayatı en az savaş meydanlarındaki zaferleri kadar destansıdır. Onun gücü sadece kazandığı ganimetlerden gelmiyordu. Kurduğu hanedanlıktan geliyordu. İlk eşi savaşçı kraliçe Lagertha'ydı. Savaş meydanında yan yana, omuz omuza durduğu bu kadın Ragnar'ın hırslarının en büyük ortağıydı. Ama Ragnar'ın efsanesi diğer evlilikleriyle daha da büyüdü. Thora Borgarjort'u kazanmak için zehirli bir yılanı öldürdüğü söylenir. Bu olay ona o meşhur Lothbrok lakabını kazandırmıştır. Yani tüylü pantolon. Daha sonra ise zekasıyla tanrıları bile şaşırtan ejderha katili Sigurd'un kızı Aslaug, yani Kraka ile evlendi. Bu evliliklerden doğan her bir çocuk Björn Ironside, kemiksiz Ivar, Ubbe, yılan gözlü Sigurd ve Hvitserk. Büyüdüklerinde babalarının şanını gölgede bırakacak kadar güçlü savaşçılara dönüşecekti. Ragnar için bu hem gurur hem de korkuydu. Oğullarının şöhretinin kendi adını unutturması düşüncesi onu yaşlılığında bile daha tehlikeli seferlere itecekti. Milattan sonra 845 yılına geldiğimizde Ragnar adı artık Avrupa'nın kalbinde yankılanıyordu. Tarihsel kayıtlardaki en somut izi Paris kuşatmasıdır. Frank kaynakları 120 gemilik devasa bir donanmayla Sen Nehri'ne giren Reginherus adlı bir liderden bahseder. 120 gemi, yaklaşık 5000 savaşçı. Bu o dönem için hayal bile edilemezdi. Ragnar nehir yollarını kullanarak Fransa'nın içlerine sızdı ve Paris surlarına dayandı. Burada askeri dehasını konuşturdu. Şehri sadece kaba kuvvetle değil, psikolojik savaşta da yıprattı. Efsaneye göre şehre sızabilmek için ağır hastalanmış gibi yaptı. Hatta ölü taklidi yaptı. Hristiyan bir törenle gömülmek istediğini söyleyerek bir tabut içinde katedralin kalbine kadar taşındı.
tabuttan fırlayıp kapıları içeriden açtığında Paris'in onuru Viking baltaları altında ezildi. Batı Frank kralı Dazlak Karl, Ragnar'ın şehri terk etmesi için tam 7.000 libre gümüş haraç ödemek zorunda kaldı. Bu, tarihteki ilk büyük Danegeld örneklerinden biridir. Ve Vikinglerin bir imparatorluğu bile diz çöktürebileceğinin kanıtıdır. Paris'ten dönen Ragnar'ın gözü hala ilk aşkı olan İngiltere'deydi. Northumbria, Mercia ve Wessex. Onun için asla kurumayan bir altın pınarıydı. Ragnar, İngiltere seferlerini sadece yağma olarak görmüyordu. O, bu toprakları sistematik bir vergilendirme alanına çevirmişti. Nehirlerin derinliklerine kadar süzülen Viking drakkarları, her bahar İngiliz köylülerinin ve soylularının uykularını kaçırıyordu. Ragnar, kralları birbirine düşürüyor, barış karşılığında devasa haraçlar alıyor ve bu altınlarla İskandinavya'daki ordusunu daha da büyütüyordu. York, yani Jorvik çevresinde ilk Viking yerleşimlerinin temelleri atılırken, Ragnar aslında gelecekteki Danlaw döneminin de taşlarını döşüyordu. Kibir ve şöhret arzusu Ragnar'ın trajik sonunu hazırladı. Yaşlandığında oğullarının başarılarının altında kalmamak için sadece 2 gemiyle tüm Northumbria'yı fethetmeye kalktı. Bu hamle bir askeri dehadan çok bir efsanenin son çırpınışıydı. Kral Eila tarafından yakalandığında ona bir savaşçıya yakışmayacak kadar aşağılayıcı bir ölüm reva görüldü. Zehirli yılanlarla dolu bir çukura atıldı. Zehirli dişler etini parçalarken Ragnar ne yalvardı ne de acı içinde bağırdı. Aksine gökyüzüne bakarak tüyler ürperten bir kahkaha attı. Ölmeden önce haykırdığı o sözler yüzyıllar boyunca unutulmayacaktı. Küçük domuzcuklar, yaşlı domuzun nasıl acı çektiğini duyduklarında nasıl da homurdanacaklar. Bu söz bir kehanetti. Oğullarının İngiltere'yi yakıp yıkacak o meşhur intikamını haber veriyordu. Ragnar'ın ölümü bir adamın sonu değildi. Binlerce savaşçının doğuşuydu. Peki, bunca anlattığımız şey ne kadar tarihsel? İşte burada analizci bir bakış devreye giriyor. Tarihçiler için Ragnar Lothbrok, çözülmesi en zor bulmacalardan biridir. 9. yüzyılın Anglo-Sakson ve Frank kayıtları, Björn Ironside ve Kemiksiz Ivar gibi isimlerin gerçek tarihi figürler olduğunu, İngiltere istila eden büyük Viking ordusunun liderleri olduklarını doğrular. Ama tuhaf bir detay vardır. Bu kayıtların hiçbirinde bu adamların Ragnar adında ortak bir babaları olduğundan açıkça bahsedilmez. Ragnar ismi onların yaşadığı dönemden yaklaşık 300 yıl sonra İzlanda destanlarında belirir. Modern tarihçilerin bir teorisine göre Ragnar aslında tek bir kişi değildir. O, Horik, Reginherus ve Lodbrok gibi farklı Viking liderlerinin en parlak başarılarının yüzyıllar içinde halk hikayelerinde tek bir süper lider potasında eritilmiş halidir. Peki neden böyle birine ihtiyaç duyuldu? Çünkü 10. ve 11. yüzyıl Viking kralları tahtlarını meşrulaştırmak, fetihlerini savunmak için soylarını efsanevi bir ataya, bir tanrı krala dayandırmak zorundaydı. Ragnar, Viking dünyasının ortak kimliğini temsil eden bir mitostu. Ragnar Lothbrok gerçek bir adam olsun ya da olmasın, o Viking ruhunun, bitmek bilmeyen keşif tutkusunun ve teslim olmayan bir iradenin en büyük simgesidir. Kattegat'ın çamurlu tarlalarından başlayıp Paris'in altın kapılarına, oradan da yılan çukurunun karanlığına uzanan bir ömür, onun ölümü İngiltere'yi haritadan silecek bir intikam fırtınasını doğurmuştur. Ragnar, bir çiftçi olarak başladığı yolculuğunu Valhalla'nın baş köşesinde tanrılarla kadeh kaldırarak bitirmiştir. Peki sizce tarih mi efsaneyi yaratır, yoksa efsaneler mi tarihi bizzat yazar? Ragnar gerçek bir adam mıydı, yoksa bir halkın ihtiyaç duyduğu o sarsılmaz umut mu? Yorumlarınızı ve teorilerinizi aşağıda paylaşın. Bir sonraki savaş meydanında tarihin başka bir tozlu sayfasında görüşmek üzere. Tarihle kalın. Hoşça kalın.